Şöyle. Of. Harika, çıtır çıtır oldu ve hemen şimdi sizin için tadına bakacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çıtır çıtır, çok lezzetli ve farklı bir yöntemle pişireceğim. Lahmacun tarifimi vermeye geldim. Lütfen aradaki püf noktalarını kaçırmamak için videoyu atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum. Ve hemen tarife geçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi hamur yoğurma kabıma 5 su bardağı un ve 2 su bardağı su ilave ettikten sonra 1,5 tatlı kaşığı da tuz ilave ettim ve bu şekilde yoğuruyorum. Bu hamur ölçüleri benim lahmacun için fix ölçülerim oluyor. Bu şekilde tam istediğim kıvamda oluyor. Evet, gördüğünüz gibi hamurumu yoğurduktan sonra unlamış olduğum tezgahımın üzerine alıyorum ve burada biraz daha yoğuracağım ki hamurum iyice özleşsin. Evet, hamurumu yoğurdum. Kıvamının bu şekilde olması gerekiyor ve tekrar hamur yoğurma kabıma alıyorum ve kapağını kapatıp 10 dakika dinlenmeye bırakıyorum. 15 dakika da olabilir, hiç sorun değil. Hamurum dinlenirken ben şimdi lahmacunumuzun iç harcını hazırlıyorum. Buradaki malzemeleri açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Ama gerçekten çok lezzetli bir iç oluyor. Evet, tüm malzemeleri ekledikten sonra rondomu bu şekilde incecik çekiyorum. Evet, bütün malzemeleri çektikten sonra kıymamın üzerine ilave ediyorum ve tatlandırmaya geçiyorum. 2 tatlı kaşığı tuz, 2 tatlı kaşığı pul biberi, 1 dolu tatlı kaşığı 7 türlü baharat, 2 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı şeker, 1 çay bardağı sıvı yağ. Ve burası çok önemli. 50 gram donmuş olan tereyağımı rendeliyorum. Gerçekten aşırı lezzet katıyor. Pişme aşamasında böyle eriyor ve böyle anladınız siz onu. En önemli noktayı unutmuşum. 1 yemek kaşığı biber salçası ve 1 yemek kaşığı domates salçası eklememiz gerekiyor. Benim salçam karışık olduğu için ben 1,5 yemek kaşığı ekledim. Evet, bütün malzemeleri bu şekilde ben el lezzetine inandığım için elimle yoğurmayı tercih ediyorum. Dilerseniz siz kaşıkla da karıştırabilirsiniz. Ve burada da lahmacunun daha rahat sürülebilmesi için ve kıvamını ayarlamak için de yarım çay bardağı su ilave ettim. Gördüğünüz gibi kıvamının bu şekilde yumuşak olması ve akışkan olması gerekiyor. Burası çok önemli. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu sonuna kadar izlerseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Beni yorumsuz bırakmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer aşağıya linkini bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Evet, dinlenen hamurumu tekrar tezgahımın üzerine alıyorum ve bu şekilde hamur kartı yardımıyla parçalara bölüyorum ve her parçadan küçücük bezeler oluşturuyorum. Yumurta büyüklüğünde bezeler oluşturmanız yeterli olacaktır. Yapmış olduğum bezelerimi tabanını unlamış olduğum tabağa yerleştiriyorum ve üzerini kapatacağım ki kuruma falan olmasın. Evet arkadaşlar, şimdi lahmacunlarımızı yapmaya geçiyoruz. Unlamış olduğum tezgahımı bezeme alıyorum ve merdane yardımıyla bu şekilde açıyorum. Servis tabağı büyüklüğünde açmanız yeterli olacaktır. Bu arada da fırınımı ısıtıyorum. Tam 250 derece, yani en son dereceye aldım fırınımı. Burası benim pizza taşım vardı, onu kullanıyorum. Dilerseniz siz tepsiye de kullanabilirsiniz. Bu şekilde 2 tane lahmacunumu koyuyorum ve kapak olarak ben fırına uyumlu olan alüminyum tepsim vardı, onu kullandım. Bu şekilde buharı sayesinde hem altı hem içi rahatlıkla pişecektir ve asla kuruma falan da olmayacaktır.
Gördüğünüz gibi kısa sürede lahmacunlarımız çok güzel pişiyor. Az önceki verdiğim yöntem evinde bu şekilde pizza makinesi olmayanlar içindi. Şimdi pizza makinesi olanlar için gösteriyorum. Aynı şekilde bezemizi pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum ve iç harcımı sürüyorum gördüğünüz gibi. Bu aşamada çok ince açmanıza gerek yok. Dediğim gibi pasta tabağı büyüklüğünde olması yeterli olacaktır. Evet, bezemi açtım. Şimdi iç harcımı sürüyorum. Burada bir tık kalın sürmeniz gerekiyor ki birazdan göstereceğim yöntem için çok uygun. Evet, kapağını açıyorum ve şimdi lahmacunumu öncelikle elime alıyorum bu şekilde ve elimle gördüğünüz gibi elimin ters tarafıyla böyle esnete esnete lahmacunumuzu büyütüyoruz ve aynı zamanda içi de bu şekilde dağılmış ve orantılı bir şekilde olmuş oluyor. Orijinalinde de zaten fırıncılar bu şekilde yapar. Lahmacunu fırına koyduktan sonra o pişene kadar diğer lahmacunumu yapıyorum. Bu işlemi bir kere daha hızlandırılmış şekilde göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi lahmacunum çok güzel pişti ve içi de dengeli şekilde dağıldı. Asla böyle yığıntı halinde görünmüyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi lahmacunlarımı yaptım. Bakar mısınız? Gerçekten çok güzel oldu. İnanılmaz çıtır çıtır oldu. Şöyle hemen çıtırtısını dinletmek istiyorum size. Şöyle. Of of of. Harika çıtır çıtır oldu ve hemen şimdi sizin için tadına bakacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Harika. Gerçekten dışarıda yediklerimizden çok daha lezzetli. Çıtır çıtır. Bunun yanında ayran olacaktı ki var ya, böyle kayar giderdi boğazımızdan. Ama şu an için ayran yapmaya vaktim yok. O yüzden videoyu hemen bitirip kapatmam gerekiyor. Gördüğünüz gibi lahmacunlarımı yaptım. Tabii hepsi bu kadar değildi. Evdekiler dayanamayıp birkaç tanesini kaptılar. O yüzden size göstermek için sadece bunları kurtarabildim. Ama bakar mısınız, çıtır çıtır. İnanılmaz lezzetli oldu. Bu şekilde yapın. Gösterdiğim püf noktalarını kaçırmazsanız eğer, sizin de lahmacunlarınız aynı bu şekilde çıtır çıtır ve dışarıda yediklerimizden çok daha lezzetli olacak. Emin olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün de sizinle birlikte hem lezzetli bir iç malzemesiyle hem de mayasız bir hamur ile yapabileceğiniz bir lahmacun tarifimi paylaştım. Ben her zaman bu şekilde yaparım ve gerçekten çok lezzetli oluyor. Kesinlikle her şey orantılı. Bakın, bu şekilde yaptığınız zaman asla dökülme falan da olmaz. İçi hiçbir şekilde dökülmez. Bakın, asla dökülme yok. Evet, bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.